Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Motifler şeklinde yapacağız arkadaşlar çalışmamızı. Motifleri birbirine ekleyince bakın her yerde farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle şahane battaniyeler yapabileceğiniz, hatta kendinize hırkalar yapabileceğiniz, kırlentler, çantalar yapabileceğiniz böyle güzel ve değişik bir desen çalışması ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Modelimizi yaparken şöyle Alize Artisan'ın iplerini kullandım. Biri batik, biri düz. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ayrıca bu batik olan numarası arkadaşlarım 7940. Belki tercih edecek olan arkadaşlarım olabilir. Kullanacağımız tığımız 2,5 milim arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle bir halka yapıyoruz. İçine giriş yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, arada 2 zincir, sonra 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir, tekrar 3 tane, her bir köşe için 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz, aralarında 2 zincir çekerek. Sonuncuyu yaptıktan sonra bakın şu şekilde çekiyorum, birleştiriyorum ve geliyorum. Bu ilk çektiğim zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Bu arada bu ipimi de şöyle alıyorum ve kaydırma yöntemiyle bağlıyorum buraya. Diğer renk ipimi alıyorum alttan. Şimdi buradan diğer renk ipimi aldım. Bakın şu şekilde geçirdim. Ve diğer şunu da bu şekilde alalım bu tarafa. Ve sıkılaştırıyorum. Şimdi bunu çıkartıyorum. Şu 2 zincir çektiğim yerden giriş yapıyorum. Bu şekilde şöyle alttan aldım. Yani bu yere geri giriş yapmış oluyorum. Arkadan iplerimiz gözükmüyor arkadaşlar, bu şekilde yaparsanız. Bir tane zincir çekerek buraya bağladım. Sonra hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra şu şekilde tutuyorum. Ve ilkinden giriş yapıyorum. Bakın bu ikili trabzanların üzerinden giriş yapıyorum. Bu iplerimi de aradan götürüyorum. Bir, iki, üç. Üçünün üzerine de sık iğne ile geçtim. Diğer köşeye geldim arkadaşlar. Köşeden giriş yapıyorum yine. Bir tane sık iğne, 2 tane zincir, tekrar bir tane sık iğne daha yapıyorum. Devam ediyorum. Yine araya 3 tane sık iğne ile köşelerle birlikte 5 tane oluyor arkadaşlar burası. Köşeye geldim. 1, 2 zincir, tekrar bakın şuralarından alarak şu V gibi olan yerlerin arka kısmından giriş yaparak alıyoruz. Mozaik bir çalışma yapacağımız için. Şimdi bunu da yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Üç. Şimdi bu köşenin birinci sık iğnesini yapmıştık. İkinci sık iğnesini de yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Ve buradan hemen şöyle kenarından giriş yaptım. Çektim. Ve diğer ipimi alıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Köşeden giriş yapıp bunu buraya şu şekilde aldım. Bir tane zincir çektim. Ve
bir tane sık iğne yaparak diğer yere devam ediyorum. Bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Daha sonra arkadaşlar üzerine alıyorum ve bu alttaki üçlü yerin bir tanesini ön taraftaki yerden şu şekilde giriş yapıyorum. Bu şekilde 3 tane buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 taneden sonra yine hemen yanına gelen bu V gibi olan yerin arka kısmından giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir de köşeye sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar buraya bir sık iğnemi yapıyorum. Bu rengimin üzerindeki olan yerden bu şekilde giriş yaparak sık iğne yapıyorum. Sonra bu araya yine 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine bir sık iğne, buraya bir sık iğne, köşeye bir iki zincir, aynı şekilde bütün dört kenarı da çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi yine diğer rengimi aldım. Hemen köşeden bu şekilde giriş yapıyorum. Köşe hep aynı arkadaşlar, devam ediyor. Bir tane sık iğnemi buraya yaptıktan sonra hemen yanındaki yerden bu şekilde giriş yapıyorum. Bu ilk başlangıç olduğu için böyle bazen görünmeyebilir. Bakın alttaki aynı rengimin şöyle yaparak buradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu üçünün üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3. Sonra yine üzerine alıp bir tane ikili trabzan, bir tane bu arka kısmına sık iğne ve köşeye geçiyorum. 2 zincir, aynı şekilde dört bir kenarını çeviriyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinciyi bakın şu V gibi olan yerin üzerine sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra üzerine alıp aşağıya inip buradan bir tane alarak ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar bir ikili trabzan, bir tane sık iğne ve köşeye geçtim. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde devam ediyorum. Diğer rengimi aldım. Şimdi buradan arkadaşlarım bir tanesini sık iğnemi normal yaptıktan sonra 3 tane hemen yanındaki yerden giriş yaparak sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi bu üçlümüzün üzerine geldiğimizde bir tanesini yine sık iğne ile devam ediyoruz. Sonra üzerine alıp alttan giriş yapıp bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz buraya. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 tane buraya sık iğne, bir tane de içerisine 5 tane sık iğneye tamamlıyoruz. Sonra 2 zincir,
Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 5 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Bu işlemi diğer kenarlara da uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi burnunu da tamamladıktan sonra yine aynı şekilde diğer ipimize geçiyoruz. Burada arkadaşlarım bir tane hemen yanındaki yere sık iğneden sonra yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve bakın orada bir tanesini atlamıştık. Oraya da bir tane daha yapıyoruz. 4 tane ikili trabzandan sonra bir tane sık iğne. Tekrar 4 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra bir tane sık iğne, bir tane de köşeye 2 zincir ve aynı şekilde diğer tarafları da tamamlıyoruz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle diğer renk ipimi alıyorum. Yine köşedeki işlemleri aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Sonra üzerine alıp bakın şuradan giriş yapıp bu şekilde alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu aradaki 9 yere sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Dokuz tane sık iğneden sonra tekrar üzerine alıyorum. Buradan giriş yapıyorum yine. Şöyle çektim. Bir tane ikili trabzanı yapıp bir tane sık iğnemi yapıyorum yanına ve köşeye geçiyorum. Köşedeki aynı işlemi uyguluyorum. 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha, sonra bir sık iğne daha yanına, üzerine aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne hemen yanına, bir de köşeye geçtik. Şimdi bu iki kenarı da aynı şekilde devam ettirelim.
Kenar girişini tamamladıktan sonra arkadaşlar köşe girişini hemen yanına yine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıp aşağıya iniyorum ve buradan alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra iki tane buraya sık iğne ile devam ediyorum. Bir tanesini geçtik bakın. Bu araya 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine iki tane sık iğne yapıyorum hemen yanındaki yere. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne ve köşeye geçip köşeyi yapıyorum. Ve aynı şekilde devam ettiriyorum. Önce bir tane sık iğne köşeye, sonra hemen yanına bir tane sık iğne, üzerine alıp aşağıdan giriş yapıyoruz ve bir ikili trabzan, iki tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra yine iki sık iğne, bir tane ikili trabzan, iki tane sık iğne ve diğer tarafları da aynı şekilde yaparak diğer rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi köşedeki bu işlemden sonra yine hemen yanına bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar, köşedeki hariç. Sonra üzerine alıp buradan giriş yaparak iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu aradaki 7 yerin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane sık iğne ile diğer tarafa, kenara geçiyorum. Bir tane de ortaya, 4 tane olmuş oluyor. Diğer rengime geçtim. Yine hemen şöyle kenardan bir tanesine iki tane sık iğne yapmış oldum arkadaşlar. Sonra üzerine alıyorum. Hemen buradan alttaki aynı rengimin üzerinden giriş yaparak 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 3. Daha sonra buradan 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Üzerine alıp 7 olan sayıyı 5'e düşürüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde. Sonra yine 3 tane sık iğne, 1
2, 3. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Köşe ile birlikte 2 tane sık iğne. Tekrar aynı şekilde diğer taraflara da devam ediyoruz arkadaşlar. 2 tane sık iğne yaptık. Köşe ile beraber. Sonra üzerine alıp 3 tane ikili trabzan. Sonra 3 tane sık iğne. 5 tane ikili trabzan. Üç tane sık iğne. 3 tane ikili trabzan. 2 tane sık iğne, yani biri köşe biri kenar, sonra 2 zincir çekip aynı bu şekilde diğer taraflarda tamamlıyoruz. Şimdi diğer renkle başladım, girişimi yaptım. Kenardan arkadaşlar hemen başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ile buraya kadar geldim. Şimdi üzerine alıyorum ve buradan başlıyorum. 1, 2, 3, ikili trabzan yaptım. 5 tanenin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Üç tane yine diğer tarafına ikili trabzan yapıyorum önce. Sonra yine 6 tane sık iğne ile devam edip köşeye geliyorum. 6. buradan giriş yapıyoruz yine köşeye. Bu şekilde de diğer tarafları tamamlıyoruz. 2 zincir çektik. Tekrar bir tane sık iğne hemen yanına. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnemizi yaptık. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine 5 tane sık iğne ile devam ediyor. 2, 3, 4, 5, 3 tane ikili trabzan tekrar yapıyoruz. Diğer iki kenarı da bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Diğer rengime geçtim. İlk bağlamayı yaptıktan sonra hemen birisi zincirlerimin içerisine, biri de hemen yanına 2 tane sık iğneden sonra buraya 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra bu rengimin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. 3 tane, 2, şöyle 3 ve bunun üzerine arkadaşlarım bir tane daha ilerliyorum.
Yani 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 3, sonra yine 3 tane 4 tane sık iğne, 3 4, sonra 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Bir tane sık iğne, bir de köşeye 2 tane sık iğne yapmış oluyorum ve bu şekilde diğer tarafları da çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çevirdikten sonra diğer rengimize geçtik. Yine kenardaki bir taneyi yaptıktan sonra hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıp bu aşağıya inip buradan bir tane alarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bu arayı devam ettiriyoruz sık iğneler ile. 5 tane normal diğer rengimin üzerine sık iğne yaptıktan sonra bir tane buraya kaydırıyorum arkadaşlar sık iğne sayısını ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Aradaki üçünün üzerine yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra buraya 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra üzerine alıp aşağıdaki buradan giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Hemen yanındaki yere sık iğnemi ve köşeye geliyorum. Normal diğer sıralarda yaptığımız gibi 2 zincirimizi çektik. Tekrar sık iğnemizi yaptık. Bir tane daha sık iğne hemen yanına yaptıktan sonra yine aynı şekilde burayı da devam ettiriyorum. Bir tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne, 1 2 3 4 5 6, 3 tane ikili trabzan yapıyorum hemen yanına. 1 2 3 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, altı sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane buraya sık iğne ve köşeye geçip diğer tarafları da bu şekilde devam ettiriyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra diğer rengimize geçtik yine ve giriş yapıp ilk sık iğnemi yaptım. Hemen yanına arkadaşlarım devam ediyorum sık iğne ile 1 2, bu yerin üzerine de sık iğnemi yaptım 3. Daha sonra üzerine alıp buraya 6 tane yerimiz var. Zaten önceden 5 tane vardı. Bir tane de bu taraftan ekledik.
6 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra bu arayı buraya gelene kadar sık iğne ile geçiyoruz. Yani bu da toplamda 9 yapıyor. 9 tane sık iğne yapıyoruz ve diğer tarafına geçiyoruz. Şimdi yine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane buraya normal yerimizin üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Dördüncü sık iğneyi de iki zincirimizin yani köşemizin içine yaparak diğer tarafa geçiyoruz. 2 zincir çektim ve aynı burada yaptığımız işlemleri burada tekrarlıyorum arkadaşlar. Ve diğer kenarlarda. Evet, bu şekilde diğer tarafları da tamamlayalım. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra diğer rengimize yine geçiyoruz ve bunun ile kenardaki şu köşedeki yerimizi yaptık. Bir tane sık iğnemizi hemen yanındaki yere arkadaşlarım yine sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine alıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Daha sonra bu 6 tane ikili trabzanımın üzeri ve bir tane geçirerek 7 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 7. Bu araya ise 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 ve şöyle alalım 3. Bir tane sık iğne ve köşeye geçiyoruz. Evet, bu şekilde de hepsini çevirelim. Şimdi diğer rengimize geçtik. Bakın onu bu şekilde tamamladıktan sonra sık iğnelerimizi yaptık 2 tane ve hemen alta inip buradan giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan. Yani ikili trabzandan sonra 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 ve 3. Daha sonra aşağıdan alarak yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Altı ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar buraya. Şimdi 7 tane sık iğne ile yine devam ediyorum. Yedi tane ikili trabzan yapıyorum.
3 tane sık iğne önce, sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan, bir tane buraya, bir de köşeye sık iğne yapıyorum ve diğer taraflarda bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer sıraya geçiyorum. Diğer ipimi aldım. Buradan devam ediyorum. 1 2 3, yani köşedeki ile birlikte 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi üzerine aldım. Buraya 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra buradaki yerleri sık iğne ile geçiyorum. Yedi tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane, bu arayı küçülteceğim için arkadaşlar 5'e düşüreceğim sayısını, şöyle bir tane daha ilerliyorum ve buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 8 tane sık iğne ile devam ediyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Ve köşe ile birlikte 4 tane sık iğne yaparak diğer kenarları da aynı şekilde devam ederek bu rengimizi tamamlıyoruz arkadaşlar, şu şekilde. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçtim. Yine bir tane buraya, bir tane hemen yanına sık iğneleri yaptıktan sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 2 ve 3. Daha sonra 3 tane sık iğne. Şöyle 1 2 3 ve yine buradan alarak aşağıdan 8 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra arkadaşlarım buranın üzerine 3 tane 5 tane pardon sık iğne yapıyorum. Sonra yine 8 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi 3 tane sık iğne, üç tane ikili trabzan, iki tane sık iğne yapıp diğer kenara geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer tarafları da çevirelim. Diğer rengime geçtim. Bakın şu görüntüyü elde ettik. Şimdi bu 5 olan yeri 3'e düşüreceğiz arkadaşlar sayısını.
Şöyle hemen başlıyorum. 2 tane önce sık iğnemizi yapıyoruz ve devam ediyorum. 2 3 4 3 4 5 6. Yani köşedekiyle birlikte 6 tane sık iğne yaptım. Sonra 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. Sonra burayı sık iğneler ile geçiyorum. 8 taneydi sayımız, 9'a çıkartacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane daha aldık bakın. Şimdi 3 tane buraya ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra yine 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üç tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne, bir tane de köşeye ve 6. Evet, bu şekilde diğer tarafları da çevirelim arkadaşlar. Ve şimdi bakın şu şekilde motifimizi tamamladık. Son sıraya geçtik. Son sırada yine aynı şekilde iki tarafını da birleştireceğiz arkadaşlar. Önce normal olan yerini size şöyle göstereyim. Daha sonra diğer taraftan başlayalım ekleme işlemine. Bu iple artık ihtiyacımız kalmadığı için bunu kesebiliriz. Şöyle bir miktar bırakıp keselim. Şimdi buraya arkadaşlarım 3 taneydi. 5'e çıkartıyoruz buradaki ikili trabzan sayısını. Şöyle giriş yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Sonra yine üçünü üzerine 3 tane sık iğne, 1 2 3. Bu aradaki 9 tane yere 9 tane ikili trabzan, dokuz taneden sonra 3 tane sık iğne, 1 2 3. Sonra yine 9 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine 3 tane sık iğne, 1 2 3. Sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum yine bu kenarına. Sonra bir tane sık iğne buraya, bir tane de bu yuvaya. Şimdi bakın bu şekilde motifimizi çevirerek bitiriyoruz normal şartlarda. Şimdi eklemesinden bahsetmek istiyorum size. Bir tane zincir çektim önce. Daha sonra alıyorum motifimi, diğerlerini ve buradan yine köşesinden giriş yapıyorum. Şu şekilde
ve buradan ekliyorum burayı ilk başta. Sonra hemen yanına bakın bu yuvaya yine köşeye bir tane sık iğnemi yaptım. Şöyle biraz çıkartıyorum. Buradan giriş yapıyorum bakın şu şekilde. Ve bu çıkarttığım ipimi alıyorum. Buradan çekiyorum. Şimdi bunu arkadaşlarım normal iğne yardımı ile de birleştirebilirsiniz. Farklı teknikleri de kullanabilirsiniz. Ama bu birleşimde böyle çok aykırı durmadığı için bu güzel oldu diye düşünüyorum. İğne yardımı ile de güzel olur. Çünkü her birleşiminde farklı bir desen ortaya çıkacak. Şimdi ikili trabzanımı yaptım. Aynı karşılık gelen bakın ikili trabzanım burada. Buradan giriş yapıyorum bu şekilde ve alıyorum bu ipimi buradan çıkartıyorum. Sonra üzerine alıp yine aşağıya inip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum ve ikincisiyle birleştiriyorum. Her birini bu şekilde birleştirerek devam ediyoruz. Şöyle aldım, çekiyorum. Üçüncüye geldi sıra. Aynı şekilde
Evet arkadaşlarım, bakın eklemeyi de yaptık ve motiflerimiz bu şekilde her birleştiğinde farklı bir görünüme sahip, böyle güzel bir desen ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu iplerimi şöyle arkadan hemen gizlemek istiyorum. Bu ip arkadaşlarım Alize Artisan, başta da söylemiştim. Ütüyü seven bir ip. Bakın şöyle dalgalanmalar oluyor. Şimdi ben buna bir ütü yapacağım. Şöyle hafiften ve geleceğim arkadaşlarım. O zamanki görüntüyü de hep birlikte görelim şimdi. Ve arkadaşlarım, gördüğünüz gibi ütümüzü de yaptık. Görüntümüz bu şekilde geldi. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Manzara gerçekten çok güzel. Yakından dokunmanızı isterim ki yapıp dokunabilirsiniz tabii ki de. Şöyle de göstereyim sizlere. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı ve en değişik örgü model ve tekniklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.